8 Mart 2014, gece yarısı. Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı, Malezya. 239 kişiyle havalanan bir Boeing 777, modern havacılık tarihinin en gelişmiş radar ağlarının ortasında bir yolcu uçağı haritadan silindi. Hiçbir acil çağrı yok, hiçbir enkaz yok. 12 yıl geçti ve Malezya Hava Yolları 370 sefer sayılı uçuş hala bulunamadı. Bu videoda o geceyi radar kayıtlarıyla, uydu matematiğiyle ve gerçek veriler üzerinden parça parça çözmeye çalışacağız. Malezya Hava Yolları, temelleri 1947 yılında atılan ve onlarca yıl boyunca Güneydoğu Asya'nın en prestijli hava yollarından biri olarak anılan köklü bir şirkettir. Kuala Lumpur merkezli bu şirket, özellikle 1980'ler ve 90'lı yıllarda hızla büyüyerek Asya havacılığının simge isimlerinden biri haline geldi. Ancak 2000'li yılların başından itibaren şirket için zor bir dönem başladı. Artan rekabet, yükselen maliyetler ve yönetim sorunları Malezya Hava Yolları'nı ciddi şekilde zorlamaya başlamıştı. Bölgede hızla yükselen düşük maliyetli hava yolları da bu baskıyı daha da artırıyordu. Şirket bu durumla başa çıkabilmek için maliyet kısıtlamalarına gitmek zorunda kalmıştı. Tüm bu zorluklara rağmen filosu güçlüydü. Uçuş güvenliği kayıtları temizdi ve Malezya Hava Yolları Asya'dan Avrupa'ya uzanan uzun menzilli seferlerini her gün düzenli şekilde sürdürmeye devam ediyordu. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu da bu düzenli seferlerden biriydi. Kuala Lumpur'dan Pekin'e yapılan rutin bir gece uçuşuydu. Uçak gece kalkar, sabah Pekin'e inerdi. Ardından akşam saatlerinde aynı rotada geri dönerdi. Yüzlerce kez yapılmış, sıradan ve güvenilir bir seferdi. Ta ki 8 Mart 2014 sabahına kadar. O sabah bu rutin uçuş, havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birine dönüşecekti. O gece Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştirecek olan uçak Boeing 777 modeliydi. Modern havacılığın en güvenilir ve en başarılı yolcu uçaklarından biri olarak kabul edilir. Uzun menzilli uçuşlar için tasarlanmış, 2 motorlu ve geniş gövdeli bu uçak, yüksek dayanıklılığı, yakıt verimliliği ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde dünya genelinde birçok büyük havayolu tarafından tercih edilmektedir. Özellikle kıtalar arası uçuşlarda kullanılan Boeing 777, havacılık sektöründe yıllar içinde güçlü bir güvenilirlik ünü kazanmıştır. Malezya Hava Yolları filosundaki bu uçak 2002 yılında üretilmişti. O geceye kadar yaklaşık 53.000 uçuş saati tamamlamış ve 7.500'e yakın iniş kalkış gerçekleştirmişti. Bu rakamlar ticari havacılık için oldukça normal operasyonel değerlerdi ve uçağın aktif şekilde görev yapan bir yolcu uçağı olduğunu gösteriyordu. Teknik bakım kayıtları incelendiğinde de dikkat çeken herhangi bir sorun bulunmuyordu. Uçak düzenli bakım programlarından geçmiş, gerekli kontrolleri tamamlanmıştı. Kısacası kalkış öncesinde uçağın teknik durumuna dair herhangi bir arıza ya da olağan dışı bir durum rapor edilmemişti. Kokpitte 2 pilot vardı. Kaptan Zahariye Ahmad Shah, 53 yaşındaydı. Malezya Hava Yolları'nda 33 yıl geçirmişti. 18.000 saati aşkın uçuş tecrübesi olan Zahariye, yalnızca deneyimli bir pilot değil, aynı zamanda Boeing 777 eğitmeniydi. Yani başka pilotları yetiştiren bir pilottu. Üniformasının içinde sadece bir havacı yoktu. Onlarca pilotun hayatına dokunmuş, sektörün içinde büyümüş, uçuşu solunca yaşamış bir adamdı. Özel hayatında teknoloji meraklısıydı. Evinde kendi inşa ettiği çok ekranlı bir uçuş simülatörü vardı. Arkadaşları onu sosyal, sıcakkanlı ve işine tutkuyla bağlı biri olarak tanımlıyordu. Kokpitte Kaptan Zahariye'nin yanında genç yardımcı pilot Farik Ab Hamid bulunuyordu. 27 yaşındaydı. Gelecek vadeden bir pilottu. Boeing 777 üzerindeki eğitimini tamamlamak üzereydi ve bu uçuş da gözetmenli olarak gerçekleştirdiği seferlerden biriydi. Yani uçuşun nihai sorumluluğu kaptana ait olsa da yardımcı pilot aktif görev alıyor ve deneyim kazanıyordu. Kabinde ise 10 kişilik bir kabin ekibi bulunuyordu. Uzun uçuşlara alışkın, deneyimli ve görevine hakim bir ekipti. Uçakta 227 yolcu vardı. Yolcuların büyük bir kısmı Çin vatandaşıydı. Kimi Pekin'deki iş görüşmesine yetişmeye çalışıyordu. Kimi ise ailesine kavuşmak için yola çıkmıştı. 7 Mart 2014. Gece saat 23.00'ı biraz geçmişti. Kuala Lumpur Havalimanı'nın uluslararası terminali her zamanki gibi hareketliydi. Kalkış ekranları birbiri ardına uçuş saatlerini gösteriyor, bavullar koridorlarda ilerliyor, kapıların önünde küçük yolcu kuyrukları oluşuyordu. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşuna binen yolcular için bu saat, havalimanındaki sıradan bir hareketlilikten ibaretti. Biletler okutuluyor, el bagajları güvenlik bandından geçiyor, yolcular yavaş yavaş uçağın kapısına yöneliyordu.
Kokpitte ise uçuşun son hazırlıkları yapılıyordu. Kaptan Zahariye Ahmad Şah ve yardımcı pilot Farik Abhamid, kalkış öncesi kontrolleri tek tek gözden geçiriyordu. Hava durumu raporları inceleniyor, Kuala Lumpur'dan Pekin'e uzanan rota uçuş planı üzerinde kontrol ediliyor, yakıt hesapları doğrulanıyordu. Her şey prosedürlere uygundu. Her şey normal görünüyordu. Saat 00:41'de uçak pist başına doğru ilerlemeye başladı. Motorların sesi giderek yükselirken kule kalkış iznini verdi. Saat 00:42. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu Kuala Lumpur pistinden havalandı ve planlanan rotasına doğru tırmanışa geçti. Uçuşun ilk yarım saati tamamen normal geçiyordu. Uçak kısa süre içinde 35.000 fit, yani yaklaşık 10.600 metre seyir irtifasına ulaştı. Bu irtifa, uzun mesafeli yolcu uçuşlarında en sık kullanılan yüksekliklerden biridir. Uçak bu seviyeye ulaştıktan sonra otomatik uçuş sistemi, yani otopilot devreye girdi. Kabinin içinde ise sıradan bir gece uçuşunun atmosferi vardı. Yolcular koltuklarına yaslanmıştı. Kabin ekibi servis hazırlıklarına başlamıştı. Bazı yolcular uyumak için gözlerini kapatmış, bazıları ise koltuk ekranlarına bakıyordu. Gecenin o saatine özgü sakin bir sessizlik kabinin içine hakimdi. Kokpitte de durum farklı değildi. Kaptan Zahariye Ahmad Şah ve yardımcı pilot Farik Abhamid, hava trafik kontrol merkezleriyle normal telsiz iletişimini sürdürüyordu. Kuala Lumpur Hava Trafik Kontrol Merkezi ile yapılan görüşmeler rutin şekilde devam ediyordu. Nation 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. 370, 32 right of takeoff. Nice. That's alright, Captain Number. Uçağın konumu, hızı ve irtifası planlanan uçuş rotasıyla tamamen uyumluydu. Saat 01:01'de uçak 35.000 fit irtifada sabit uçuşunu teyit etti. Her şey düzenli görünüyordu. Saat 01:07'de uçaktan otomatik bir teknik rapor gönderildi. Bu sistem belirli aralıklarla uçağın konumu ve uçuş durumuyla ilgili bilgileri yer kontrol merkezlerine iletir. Gönderilen veriler uçağın planlanan rotasında ve normal hızında ilerlediğini gösteriyordu. Saat 01:19'da ise kokpitten son bir telsiz mesajı geldi. Kuala Lumpur Hava Trafik Kontrol Merkezi, Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşunu bir sonraki kontrol noktası olan Vietnam'daki Ho Chi Minh Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne devrediyordu. Nation 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysia. 370. İyi geceler, Malezya 370. Bu sözler havacılık tarihine kazınacaktı. Çünkü bu cümle Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşunun dünyaya ilettiği son mesajdı. Vietnam'daki Ho Chi Minh Hava Trafik Kontrol Merkezi, Kuala Lumpur'dan yapılan devri teyit etti ve Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşundan yanıt beklemeye başladı. Beklenen yanıt gelmedi. Kontrol merkezi uçağı yeniden çağırdı. Yine sessizlik. Havacılıkta bu tür kısa sessizlikler her zaman olağan dışı sayılmaz. Bazen telsiz frekansında geçici bir sorun yaşanabilir. Bazen de pilotlar o anda başka bir işle meşgul olabilir. Bu yüzden Ho Chi Minh Kontrol Merkezi kısa bir süre daha beklemeye devam etti. Ama saat 01:21'de başka bir şey daha oldu. Uçağın transponder sistemi sustu. Transponder bir uçağın sivil radar sistemleriyle iletişim kurmasını sağlayan cihazdır. Bu sistem uçağın kimliğini, konumunu ve irtifasını radar ekranlarına gönderir. Transponder kapandığında ise uçak sivil radar ekranlarında görünmez hale gelir. Vietnam Hava Trafik Kontrolü bu durumu fark etti ve hemen Malezya'daki kontrol merkezine şu soruyu yöneltti. Uçağınızı hala radarınızda görüyor musunuz? Malezya'daki radar operatörleri ekranlarına baktı. Hayır. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu artık görünmüyordu. Böylece Malezya ile Vietnam hava sahalarının tam sınırında iki ülkenin kontrol sorumluluğunun el değiştirdiği o küçük noktada 239 kişi taşıyan bir uçak sivil radar ekranlarından tamamen kaybolmuş oldu. Fakat hikaye burada bitmiyordu. Malezya'nın askeri radar sistemi hala çalışıyordu. Sivil radarlar transponder sinyaline ihtiyaç duyar. Askeri radarlar ise farklı bir yöntem kullanır. Gökyüzündeki metal bir cismin yansıttığı radyo dalgalarını algılayarak uçağın yerini tespit edebilirler. İşte askeri radar ekranlarında görülen tablo oldukça şaşırtıcıydı. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu artık Pekin'e doğru ilerlemiyordu. Uçak yaklaşık 180 derecelik keskin bir dönüş yapmış, rotasını tamamen değiştirmişti. Malezya Yarımadası'nın üzerinden batıya doğru ilerliyor, ardından Malakka Boğazı yönüne doğru uçuyordu. Bir süre sonra da güneye doğru yönelmişti. Uçak son olarak Andaman Denizi üzerinde askeri radar ekranlarında görüldü. Ardından oradan da kayboldu. Ortaya çıkan tablo, havacılık uzmanlarının büyük ölçüde hemfikir olduğu önemli bir gerçeğe işaret ediyordu. Bu bir tesadüf değildi.
Yaklaşık 180 derecelik bu dönüş, iletişim sistemlerinin aynı anda susması ve uçağın rotasının bilinçli şekilde değiştirilmesi, bunun sıradan bir teknik arıza olmadığını gösteriyordu. Bu manevralar bilinçli olarak yapılmış görünüyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Pekin Havalimanı'nda yolcuların aileleri bekleyişe başlamıştı. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu henüz iniş yapmamıştı. Terminalde bekleyen insanlar yavaş yavaş bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmeye başladı. Aileler ve yolcu yakınları Malezya Hava Yolları yetkililerine ulaşmaya çalışıyordu. İlk saatlerde hava yolundan net bir açıklama gelmedi. Yetkililer yalnızca durumu araştırıyoruz demekle yetindi. Fakat zaman ilerledikçe belirsizlik büyüyordu. Saatler geçti. Sabah saat 7:24'te Malezya yetkilileri ilk resmi açıklamayı yaptı. Malezya Hava Yolları, MH370 sefer sayılı uçağın bu sabah saat 02:40'da Subang Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantısını kaybettiğini doğrulamıştır. Bu açıklama kısa süre içinde dünya medyasına yayıldı. Haber ajansları, televizyon kanalları ve internet siteleri aynı sorunun peşine düşmüştü. Çünkü 21. yüzyılda uydu sistemlerinin, GPS teknolojisinin ve küresel radar ağlarının bu kadar geliştiği bir çağda yüzlerce yolcu taşıyan bir Boeing 777'nin nasıl ortadan kaybolabileceğini kimse anlayamıyordu. Kısa süre içinde 26 ülke arama çalışmalarına katıldı. Deniz araçları, askeri uçaklar ve uydu görüntüleme sistemleri bölgeye yönlendirildi. İlk günlerde arama operasyonu Güney Çin Denizi üzerinde yoğunlaştı. O sırada uçağın son bilinen konumunun bu bölgede olduğu düşünülüyordu. Fakat daha sonra ortaya çıkacak gerçek şuydu: arama yapılan yer yanlış bölgeydi. Bu hata arama çalışmalarının en kritik ilk günlerinin boşa harcanmasına neden oldu. Arama çalışmalarının başladığı ilk günlerde dünya kamuoyunun henüz haberdar olmadığı önemli bir gelişme yaşandı. Londra merkezli uydu iletişim şirketi Inmarsat kendi veri kayıtlarını incelemeye başladı ve bu inceleme sırasında dikkat çekici bir ayrıntı fark edildi. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşundaki uydu iletişim sistemi yani SATCOM gece boyunca çalışmaya devam etmişti. SATCOM, yolcu ve kargo uçaklarında kullanılan bir uydu iletişim sistemidir. Bu sistem belirli aralıklarla uyduya kısa bir sinyal gönderir. Bu sinyaller veri ya da konum bilgisi içermez. Aslında yalnızca tek bir mesaj verir. Bağlantım açık. Sistem hala çalışıyor. Inmarsat kayıtlarına göre bu sinyal gece boyunca 7 kez gönderilmişti. 7 sinyal, yaklaşık 7 saat boyunca. Bu da uçağın radarlardan kaybolduktan sonra bile saatlerce uçmaya devam ettiğini gösteriyordu. Inmarsat mühendisleri bu sinyaller üzerinde detaylı bir analiz yaptı ve 2 önemli ölçüm elde etti. İlk ölçüm, sinyalin gidiş ve dönüş süresiydi. Uyduya gönderilen her sinyalin geri dönmesi belirli bir zaman alıyordu. Bu süre ölçülerek uçağın uyduya olan mesafesi hesaplanabiliyordu. Bu hesaplamalar sayesinde uçağın her saat başında bulunabileceği olası bir mesafe halkası çizildi. Bu halkalara İngilizce'de arc yani yay adı verildi. Toplamda 7 farklı yay ortaya çıkmıştı. Her biri uçağın o saatlerde bulunabileceği olası bir konum hattını gösteriyordu. İkinci önemli ölçüm ise Doppler etkisiydi. Bir ambulans size doğru yaklaşırken siren sesi daha tiz duyulur, uzaklaşırken ise daha kalın. Bunun nedeni ses dalgalarının kaynağın hareketine bağlı olarak frekans değiştirmesidir. Bu olaya Doppler etkisi denir. Inmarsat mühendisleri uydunun aldığı sinyallerdeki frekans değişimlerini analiz ederek uçağın hangi yönde hareket ettiğini belirlemeyi başardı ve ortaya çıkan sonuç arama çalışmalarının yönünü tamamen değiştirdi. Uçak kuzeye değil, güneye doğru ilerlemişti. Hedef yön Güney Hint Okyanusu'ydu. Bu bulgunun ardından Malezya hükümeti resmi bir açıklama yaptı. Güney Çin Denizi'nde yürütülen arama çalışmaları durduruldu ve operasyonun odağı Hint Okyanusu'nun uzak güneyine kaydırıldı. 24 Mart 2014'te Malezya Başbakanı Najib Razak, dünyanın dört bir yanından gelen kameraların karşısına geçerek şu açıklamayı yaptı. Mevcut tüm verilere göre Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu Güney Hint Okyanusu'nda son bulmuştur. Bu açıklama yapılırken Pekin'de bekleyen aileler bir otelin konferans salonunda televizyon ekranlarına kilitlenmişti. Bazıları gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise sessizce duvara baka kaldı. O an pek çoğu için umutların kırıldığı andı. Inmarsat kayıtlarında yer alan 7 sinyalin sonuncusu, yani 7. yay, araştırmanın en kritik verilerinden biri haline geldi. Bu son sinyal, Malezya yerel saatine göre sabah saat 8:19'da kaydedildi. Fakat bu sinyal, önceki saatlerde gönderilen rutin bağlantılardan farklıydı. Bu, sistem yeniden çalışmaya başladığında otomatik olarak gönderilen bir bağlantı isteğiydi. Bu durum önemli bir şeyi gösteriyordu. Uçakta elektrik sistemi kısa süreliğine kesilmiş, ardından yeniden devreye girmişti. Peki bu nasıl olmuştu?
Uzmanların ortaya koyduğu en olası senaryo şöyleydi. Uçak gece boyunca yüksek irtifada uçmaya devam etmişti. Saatler ilerledikçe yakıt tükenmeye başladı. Önce sağ motor durdu. Kısa süre sonra sol motor da sustu. Motorların durmasıyla birlikte uçağın ana elektrik sistemi de devre dışı kaldı. Fakat Boeing 777 gibi büyük yolcu uçaklarında böyle bir duruma karşı tasarlanmış bir sistem bulunur. Bu sistemin adı APU yani yardımcı güç ünitesidir. APU küçük bir jeneratör gibi çalışır. Ana motorlar durduğunda otomatik olarak devreye girer ve uçağın bazı temel sistemlerine kısa süreli elektrik sağlar. Bu sırada uçaktaki uydu iletişim sistemi de yeniden çalışmaya başlar ve Inmarsat uydusuna bağlanmaya çalışır. Inmarsat uydusunun kaydettiği o son sinyal tam olarak bu anda gönderilmişti. Saat 8:19:29. Uçak sistemleri kısa süreliğine yeniden enerji aldı ve uyduya bir bağlantı isteği gönderdi. Inmarsat uydusu bu sinyali aldı. Fakat yalnızca 8 saniye sonra bağlantı tamamen kesildi. 8 saniye. Uzmanların yaptığı analizlere göre o anlarda uçak artık kontrolsüz şekilde okyanusa doğru alçalıyordu. Hesaplamalar uçağın dakikada 3900 ile 14800 fit arasında değişen çok yüksek bir düşüş hızına ulaştığını gösteriyordu. Başka bir deyişle uçak artık dik bir dalışa geçmişti. Bu 8 saniyelik sinyal olmasaydı araştırmacılar uçağın hangi yöne gittiğini kesin olarak belirleyemeyebilirdi. Fakat o kısa bağlantı sayesinde araştırmacılar uçağın güneye, Hint Okyanusu'na doğru ilerlediğini anlayabildi. Bir anlamda motorlar sustuktan sonra kısa süreliğine çalışan yardımcı güç ünitesi dünyanın en büyük arama operasyonlarından birinin yönünü belirleyen son ipucunu bırakmıştı. Uçak artık okyanusun derinliklerindeydi. Fakat okyanus bazı izleri geri göndermeye başladı. Uçağın kaybolmasının üzerinden 508 gün geçmişti. 2015 yılının Temmuz ayında Madagaskar'ın doğusunda bulunan Reunion Adası kıyılarında çalışan bir ekip sahilde dikkat çekici bir parça fark etti. Okyanus tarafından kıyıya sürüklenmiş, üzeri deniz kabuklarıyla kaplanmış, zamanın ve tuzlu suyun aşındırdığı büyük bir metal parçaydı. Parça önce Fransız havacılık yetkilileri tarafından incelendi. Ardından Malezyalı mühendisler devreye girdi. Son olarak Boeing uzmanları da parçayı analiz etti. Yapılan incelemelerin sonucunda parça kesin olarak tanımlandı. Bu, Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşuna ait Boeing 777 uçağının sağ kanadındaki flaperon parçasıydı. Uçağın kanadında bulunan ve hem kanatçık hem de flap görevini üstlenen hareketli bir parçadır. Uçağın kontrolünde önemli rol oynar. Böylece havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birinde ilk somut fiziksel kanıt ortaya çıkmış oldu. Uçaktan kopan bu parça, okyanusta yüzlerce gün süren bir yolculuğun ardından bir adanın kıyısına ulaşmıştı. Bu keşif iki önemli gerçeği doğruladı. Birincisi, uçak gerçekten Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. İkincisi ise okyanus akıntıları incelendiğinde bu parçanın Hint Okyanusu'nun güneyinden sürüklendiği anlaşılıyordu. Bu da Inmarsat analizlerinde ortaya çıkan 7. yayın işaret ettiği bölgeyle büyük ölçüde örtüşüyordu. Sonraki yıllarda da benzer buluntular ortaya çıkmaya devam etti. Madagaskar çevresindeki adalarda, Mozambik kıyılarında, Tanzanya'da ve Güney Afrika sahillerinde toplam 43 farklı parça bulundu. Bu parçaların büyük bölümü Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşuna ait olduğu değerlendirilen ya da resmi olarak doğrulanan parçalardı. Bulunan parçalar uçağın tam olarak nerede olduğunu söylemiyordu. Fakat hepsi aynı gerçeğe işaret ediyordu. Uçak gerçekten Güney Hint Okyanusu'ndaydı ve büyük olasılıkla hala okyanusun derinliklerinde yatıyordu. Flaperon parçasının bulunmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden hız kazandı. Malezya, Avustralya ve Çin'in ortak yürüttüğü operasyon kapsamında Inmarsat verilerinin işaret ettiği 7. yay bölgesinde geniş çaplı bir deniz tabanı taraması başlatıldı. Bu operasyon, insanlık tarihinin en büyük ve en derin sualtı arama çalışmalarından biri haline geldi. Özel robot denizaltılar, sonar sistemleri ve araştırma gemileri kullanılarak 120.000 kilometrekareden fazla okyanus tabanı tarandı. Çalışmalar 3 yıl sürdü ve milyarlarca dolarlık bir bütçe harcandı. Ocak 2017'de arama operasyonu resmi olarak durduruldu. Uçak bulunamamıştı. 2018 yılında bu kez Ocean Infinity adlı özel bir araştırma şirketi devreye girdi. Şirketin teklifi oldukça netti. Eğer uçağı bulamazlarsa hiçbir ödeme almayacaklardı. Malezya hükümetinin vaat ettiği 70 milyon dolarlık ödül yalnızca enkaz bulunursa ödenecekti. Ocean Infinity'nin Seabed Constructor adlı araştırma gemisi 8 otonom sualtı robotuyla birlikte Hint Okyanusu'na açıldı. Bu robotlar daha hızlıydı, daha gelişmiş sensörlere sahipti ve deniz tabanını çok daha ayrıntılı biçimde tarayabiliyordu. 6 ay boyunca yüzlerce kilometre karelik alan incelendi. Haziran 2018'de bu aramada sona erdi.
Uçak yine bulunamamıştı. Yıllar geçmeye devam etti. Kaybolan yolcuların aileleri arama çalışmalarının yeniden başlatılması için girişimlerde bulundu. Araştırmacılar yeni veriler üzerinde çalıştı. Yeni teoriler ortaya atıldı. Sonunda 2025 yılında Malezya hükümeti yeni bir arama operasyonuna onay verdi. Ocean Infinity bu kez Armada 8605 adlı araştırma gemisiyle bölgeye geri döndü. Daha gelişmiş sonar sistemleri ve daha hassas konumlandırma teknolojileri kullanıldı. Arama çalışmaları 2 ayrı aşamada gerçekleştirildi. İlki Mart 2025'te, ikincisi ise Aralık 2025 ile Ocak 2026 arasında. Toplamda 28 gün süren operasyon sırasında 7571 kilometrekarelik yeni bir alan tarandı. 8 Mart 2026'da, yani uçağın kayboluşunun tam 12. yıl dönümünde Ocean Infinity Genel Müdürü Oliver Plunkett bir açıklama yaptı. Tüm çabalarımıza rağmen uçağı bulamadık. Bu bölgenin coğrafi ve teknolojik zorluklarını anlamak gerçekten çok güç. Bu arama için elinden gelenin en iyisini yapan çok sayıda insan vardı. Dünyada bu olayı önemseyen insanların bunu bilmesini umuyorum. Araştırma gemisi 23 Ocak 2026'da bölgeden ayrılmıştı. Ekip geri dönüyordu. Fakat elleri boştu. Peki bu uçak neden hala bulunamıyor? Bunun en büyük nedeni arama yapılan bölgenin son derece zorlu bir deniz tabanına sahip olmasıdır. Bu bölge, Broken Ridge ve Diamantina Çukuru olarak bilinen karmaşık bir sualtı coğrafyasının içinde yer alır. Düz bir kum zemin hayal edin. Sonra o görüntüyü tamamen silin. Çünkü burada yüzlerce metre yüksekliğinde sarp sualtı duvarları, 2000 metreyi aşan kanyonlar ve devasa volkanik sıra dağlar bulunur. Bölgenin derinliği bazı noktalarda 4000 metrenin üzerine çıkar. Güneş ışığının ulaşamadığı, tamamen karanlık bir dünyadır burası. Ocean Infinity'nin robotları bu zorlu arazide sonar taraması yapmaya çalışıyor. Fakat okyanus tabanında parçalanmış yaklaşık 60 metrelik bir uçağı, volkanik kayaların oluşturduğu karmaşık sonar yansımaları arasından ayırt etmek mevcut teknolojiyle son derece güçtür. İşte bu yüzden modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri hala çözülmeyi bekliyor. Buraya kadar anlattığımız her şey resmi soruşturma raporlarına, uydu verilerine ve doğrulanmış teknik analizlere dayanıyordu. Yani elimizdeki kanıtlanmış bilgiler buydu. Fakat bu noktadan sonra hikaye biraz değişiyor. Çünkü uçağın tam olarak neden rotasını değiştirdiğini, kokpitte o saatlerde ne yaşandığını ve bu kararın kim tarafından alındığını bugün hala kesin olarak bilmiyoruz. Aradan 12 yıl geçti ve bu sorular hala yanıt bekliyor. Bu belirsizlik ise zamanla birçok farklı teorinin ortaya çıkmasına neden oldu. Araştırmacılar, havacılık mühendisleri, pilotlar, veri analistleri ve hatta istihbarat uzmanları bu olayı yıllarca incelemeye devam etti. Resmi soruşturmalar, raporlar yayımladı. Bağımsız araştırmacılar yeni analizler ortaya koydu ve kaybolan yolcuların aileleri gerçeğe ulaşmak için hukuk mücadelesi verdi. Şimdi ise bu olayla ilgili en çok konuşulan ve en güçlü görülen teorilere tek tek bakalım. Ancak şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Bu bölümde anlatılacaklar kanıtlanmış gerçekler değil, eldeki veriler üzerinden oluşturulmuş olasılık senaryolarıdır. Bu teoriler arasında en çok tartışılan ve birçok araştırmacı tarafından en güçlü ihtimallerden biri olarak görülen senaryo, uçağın rotasının kokpitteki pilot tarafından bilinçli şekilde değiştirilmiş olabileceği ihtimalidir. Bu görüşü savunanların dayandığı temel nokta, uçağın kaybolmadan önce yaptığı manevraların son derece planlı görünmesidir. Uçak yaklaşık 180 derecelik keskin bir dönüş yapmış, ardından transponder sistemi kapatılmış, veri iletim sistemleri susturulmuş ve saatler süren bir iletişim sessizliği başlamıştı. Havacılık uzmanlarına göre bu tür adımların hepsinin aynı anda gerçekleşmesi basit bir teknik arızadan çok bilinçli bir müdahale ihtimalini akla getiriyordu. Ve bu sistemleri bu şekilde kontrol edebilecek kişi sayısı oldukça sınırlıydı. Uçakta bu işlemleri gerçekleştirebilecek en yetkili kişi kokpitteki kaptan pilottu. Peki Kaptan Zahariye Ahmad Şah'ı doğrudan işaret eden bir kanıt var mıydı? 2016 yılında ortaya çıkan bir belge bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu yani FBI, Kaptan Zahariye'nin evindeki uçuş simülatörünün sabit diskini incelemişti. Silinmiş dosyalar geri getirildiğinde simülatörde kaydedilmiş bazı uçuş verileri bulundu. Bu verilerde toplam 6 farklı koordinat noktası yer alıyordu. Bu noktalar bir araya getirildiğinde ortaya çıkan rota dikkat çekiciydi. Kuala Lumpur'dan kalkış, ardından Malakka Boğazı üzerinden batıya yöneliş, daha sonra güneye doğru bir dönüş ve Hint Okyanusu üzerinde yakıtın tükenmesiyle sona eren bir uçuş. Bu simülasyonun tarihi ise oldukça çarpıcıydı. Kayıtlar bu uçuşun 2 Şubat 2014'te yani uçağın kaybolmasından yalnızca 5 hafta önce yapıldığını gösteriyordu. Ancak Malezya hükümeti bu verilerin tek başına kesin bir kanıt olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Kaptan Zahariye'nin kişisel hayatı da yıllar içinde birçok iddiaya konu oldu.
Bazı tanıdıkları onun son dönemlerde yalnız ve üzgün olduğunu söyledi. Evlilik sorunları yaşadığı öne sürüldü. Siyasi baskı hissettiği iddiaları ortaya atıldı. Fakat bu anlatının başka bir yönü daha vardı. Zahariye Ahmadşah 33 yıldır uçan deneyimli bir pilottu. Binlerce saat uçuş yapmıştı. Çocuklarını büyütmüştü ve mesleğini tutkuyla yaptığını söyleyen birçok meslektaşı vardı. Üstelik arkasında herhangi bir not bırakmamış, çevresine böyle bir niyet olduğuna dair hiçbir işaret vermemişti. 2018 yılında yayımlanan Malezya'nın resmi soruşturma raporu da bu konuda net bir sonuca varamadı. Raporda şu ifade yer alıyordu: kaptanın uçuşu kasıtlı olarak yönlendirdiğine dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak aynı raporda şu cümle de dikkat çekiyordu: bu kararın kim tarafından alındığını belirleyemiyoruz. Bugün hala birçok araştırmacıya göre bu senaryo eldeki teknik verilerle en uyumlu ihtimallerden biri olarak görülüyor. Son yıllarda ortaya çıkan ve oldukça dikkat çeken bir başka teori ise radyo dalgaları üzerinden yapılan bir analize dayanıyor. Bu çalışmanın arkasındaki isim emekli havacılık mühendisi Richard Godfrey. Godfrey daha önce NASA ile çalışmış, Airbus projelerinde yer almış ve Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşunun kayboluşunu uzun yıllardır araştıran bir isim. 2020 yılında Godfrey ve birkaç araştırmacı Whisper adı verilen bir teknolojiyi bu olay üzerinde denemeye karar verdi. Whisper, yani Weak Signal Propagation Reporter, dünya genelindeki amatör radyo operatörlerinin kullandığı bir sistemdir. Bu operatörler sürekli olarak birbirlerine çok zayıf radyo sinyalleri gönderir. Bu sinyaller atmosferin üst katmanlarında, yani iyonosferde yansıyarak dünya yüzeyinde uzun mesafeler kat eder. Ancak bu sinyallerin geçtiği yol üzerinde büyük bir metal nesne bulunursa radyo dalgalarında küçük değişimler meydana gelebilir. Godfrey ve ekibi bu tür bozulmaları tespit edebilen özel bir yazılım geliştirdi. Yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığını test etmek için de bir deney yaptılar. Araştırmacılar Avustralya Havayolu şirketi Qantas'a ait bazı okyanus uçuşlarını seçti. Bu uçuşların gerçek GPS rotaları araştırmacılardan gizli tutuldu. Analiz sırasında yalnızca Whisper sinyallerindeki bozulmalar incelendi. Sonuç oldukça dikkat çekiciydi. Radyo dalgalarındaki bu küçük değişimlerden yola çıkılarak hesaplanan rotalar, uçakların gerçek uçuş yollarıyla neredeyse milimetrik düzeyde örtüşüyordu. Godfrey, aynı yöntemi Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşuna uyguladığında ise belirli bir bölgeyi işaret etti. Hesaplamalara göre uçağın enkazı 33 derece güney enlemi ve 95 derece doğu boylamı civarında olabilir. Bu nokta, Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alan ve Inmarsat verilerindeki 7. yay üzerinde bulunan bir bölgeye denk geliyor. Üstelik bu alan daha önce yapılan arama operasyonlarında ayrıntılı şekilde taranmamıştı. Bununla birlikte bu teori havacılık dünyasında tam anlamıyla kabul edilmiş değil. Bazı bağımsız araştırmacılar, aralarında Malezya Hava Yolları'nın 370 seferi analizleriyle tanınan Victor Iannello gibi isimlerin de bulunduğu bir grup, Whisper sinyallerinin uçak gibi nesneleri tespit etmek için yeterince hassas olup olmadığını sorguluyor. Dolayısıyla bu konu hala bilimsel bir tartışma alanı olarak görülüyor. Richard Godfrey ve ekibi ise bu eleştirileri dikkate aldıklarını ve analizlerini geliştirmeye devam ettiklerini söylüyor. Bugün için Whisper yöntemi kesin bir konum belirlemese de bazı araştırmacılara göre uçağın bulunabileceği yüksek olasılıklı yeni bir arama alanı sunuyor. Resmi soruşturma kapsamında değerlendirilen bir başka ihtimal ise uçağın dışarıdan ele geçirilmiş olabileceği senaryosudur. Bu teoriye göre uçak yolculardan biri ya da üçüncü bir grup tarafından kaçırılmış olabilir. Olayın hemen ardından uçakta bulunan tüm yolcuların geçmişi detaylı şekilde incelendi. Yolcu listesi tek tek kontrol edildi, güvenlik kayıtları ve pasaport bilgileri yeniden tarandı. Bu incelemeler sırasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Uçağa binen 2 kişinin çalıntı pasaport kullandığı tespit edildi. Bu durum ilk günlerde ciddi bir şüphe yarattı ve olası bir terör bağlantısı ihtimali üzerinde duruldu. Ancak daha sonra yapılan soruşturmalar bu kişilerin Avrupa'ya ulaşmaya çalışan İranlı göçmenler olduğunu ortaya koydu. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarına dair bir bulguya rastlanmadı. Uçaktaki diğer yolcuların geçmişi incelendiğinde de güvenlik açısından risk oluşturabilecek bir profil tespit edilmedi. Ayrıca hiçbir terör örgütü bu olayla ilgili sorumluluk üstlenmedi. Teknik açıdan bakıldığında ise uçağın kokpit kapısı önemli bir güvenlik unsuruydu. 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra yolcu uçaklarının kokpit kapıları ciddi şekilde güçlendirilmişti. Bu kapılar zırhlı bir yapıya sahiptir ve içeriden kilitlendiğinde dışarıdan açılması neredeyse imkansızdır. Bu nedenle birçok havacılık uzmanı dışarıdan yapılan bir müdahalenin teknik olarak oldukça zor olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak resmi soruşturmalar
soruşturma raporları bu senaryoyu büyük ölçüde olası ihtimaller arasında alt sıralara yerleştirmiştir. Mevcut kanıtlar uçağın dışarıdan kaçırıldığına dair güçlü bir bulgu ortaya koymamaktadır. Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm verileri bir araya getirdiğimizde bazı gerçekler oldukça net. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu 8 Mart 2014 gecesi Kuala Lumpur'dan 239 kişiyle havalandı ve Pekin'e hiç ulaşamadı. Kalkıştan yaklaşık 41 dakika sonra uçağın transponder sistemi kapatıldı ve uçak sivil radar ekranlarından kayboldu. Kısa süre sonra Malezya askeri radarları uçağın rotasını değiştirdiğini kaydetti. Uçak yaklaşık 180 derecelik bir dönüş yapmış, Malezya üzerinden batıya yönelmiş ve ardından güneye doğru ilerlemişti. Inmarsat uydu verileri ise uçağın radarlardan kaybolduktan sonra yaklaşık 7 saat daha uçmaya devam ettiğini gösterdi. Daha sonra Afrika'nın doğu kıyılarına ve Hint Okyanusu'ndaki adalara uçağa ait olduğu doğrulanan parçalar ulaştı. Tüm bu bulgular tek bir noktayı işaret ediyor. Uçak büyük olasılıkla Güney Hint Okyanusu'nda kayboldu. Buna rağmen bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında 140 bin kilometrekareden fazla okyanus tabanı tarandı ve uçağın ana enkazı hala bulunamadı ve bu yüzden hala cevaplanmamış sorular var. O gece kokpitte tam olarak ne yaşandı? Uçağın rotasını değiştirme kararı kim tarafından alındı? Yolcular son saatlerinde ne yaşadı? Ve en önemlisi, uçak okyanusun neresinde yatıyor? Bugün elimizdeki teknik veriler ve yıllardır yapılan analizler birlikte değerlendirildiğinde birçok araştırmacının ulaştığı ortak nokta oldukça benzer görünüyor. Bize göre de en güçlü ihtimal şu: uçağın rotası büyük olasılıkla kokpitteki bir müdahale sonucu bilinçli olarak değiştirildi. İletişim sistemlerinin kapatılması, rotanın dikkatli şekilde değiştirilmesi ve saatler süren sessizlik bunun rastlantısal bir teknik arızadan çok kontrollü bir eylem olabileceğini düşündürüyor. Daha sonra yakıtın tükenmesiyle birlikte uçak kontrolsüz şekilde Hint Okyanusu'na doğru alçaldı ve okyanusun derinliklerinde kayboldu. Bugün bu videoyu yayınladığımız tarih 18 Mart 2026. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşunun kaybolmasının üzerinden 12 yıl 10 gün geçti. 8 Mart 2026'da Ocean Infinity şirketi son arama operasyonunun da sonuçsuz kaldığını açıkladı. Okyanus tabanının devasa bir bölümü haritalandırıldı fakat uçak hala bulunamadı. Belki siz bu videoyu farklı bir tarihte izliyor olabilirsiniz. Belki bu olayın üzerinden daha da fazla zaman geçmiş olacak. Ama bugün itibariyle cevap hala bulunmuş değil. 239 insanın aileleri hala bekliyor. Bazı çocuklar artık büyüdü. Kaybettikleri anne ya da babalarını hatırlayamayacak kadar küçüktüler. Bazı eşlerse yıllardır sevdikleri insanın nerede yattığını bile bilmiyor. Bu olay yalnızca bir havacılık gizemi değil. Bu modern çağın en çarpıcı sorularından biri. İnsanlık uzaya gitti, Ay'a indi, Mars'a araç gönderdi. Ama içinde 239 insan bulunan bir yolcu uçağını bu gezegenin üzerinde 12 yıldır bulamıyor. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu hala bir yerde, karanlıkta, sessizlikte ve o son 8 saniyelik sinyalin işaret ettiği okyanusun derinliklerinde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu uçak bir gün gerçekten bulunabilecek mi? Yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Çünkü bu hikaye hala bitmiş değil. Bu videoda yer alan bilgiler, resmi kaza raporları, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu belgeleri, Inmarsat mühendislik analizleri, Richard Godfrey'in Whisper araştırmaları ve doğrulanmış uluslararası haber kaynakları temel alınarak hazırlanmıştır. Teoriler açıkça teori olarak işaretlenmiş, kanıtlanmış olgulardan ayrı tutulmuştur. Anlatımın akıcılığını sağlamak amacıyla bazı bölümler hikayeleştirilerek aktarılmıştır. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşunun kayboluşu, modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu tür havacılık olaylarını detaylı şekilde inceleyen içeriklerin devamı için kanala abone olabilir, videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki havacılık kazaları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.